Merhaba, bugün 4 tahıllı ekmek yapacağız. Onun için onun ön hamuru olan ekşimizi hazırlayacağız. Şimdi bu ekşimizi biz önceden hazırlayıp saklıyoruz zaten. Bıçağı alayım buradan, pardon. Önceden sakladığımız ekşi, bunu 12 saatte bir normalde besliyoruz. Ama ben dolapta tuttuğum için ekşiyi de un oranını çok fazla artırdığım için 12 saatte bir beslemek zorunda kalmıyorum. Yani bunu 3-4 günde bir beslerseniz de olur. Eğer arzu ederseniz arkadaşlar reçetesini sisteme ekler. Oradan da alabilirsiniz kendisinden. Bunun iç kısmından alıyoruz özellikle. Dış kısmını kullanmıyoruz ekşinin. Çünkü dış kısmında laktik asidin suyu dışına akıyor. Siz fermentasyon sırasında bunu ekşinize katarsanız gereğinden fazla asetik asit ürer. Daha çok ekşimsi tadı alırsınız. Eğer tadı yumuşak olsun istiyorsanız belirli bir oranda laktik asit, belirli bir oranda asetik asit üretmesini sağlayın. Onun için de işlemi yaparken doğru süreçten geçirmeye dikkat edin. Yani biz ekşiyi şu anda hazırlayıp bunun belli bir süre 25 derecede tutuyoruz fermentasyon sırasında. Onun akabindeki süreyi de 0 derece dolapta tutuyoruz. Yani bunun merkezi sıcaklığı aşağı yukarı 7-8 derecelere geliyor hamurun. Bu arada da 12 saat bekletiyoruz ki laktik asit doğru şekilde üretsin. Ama bunun tamamını biz oda sıcaklığında tutarsak bunu çok uzun süre fermente etmememiz gerekiyor. Çünkü 6 saatte hamur haliyle fermente olacaktır ama gereğinden fazla laktik asit üreyecek. Ama acaba o kadar laktik asite intoleransınız uygun mudur? Yani dışarıda aldığınız ürünlere de veya kendinizin evde yaptığınız ürünlere de adı ekşi mayalıdır diye alıp da kullanmayın. Doğru şekilde üretildiğine dikkat edin veya kendiniz de ürettiğinde doğru aşamalardan geçirin. Bu kadar yumuşaması yeter zaten. Yoğurma esnasında karışır. Suyum şu anda 3 ile 5 derece arasındadır. Suyumun soğukluğu. Çünkü hamuru makinede karıştırırken hamur makinede sürtünme dolayısıyla ısınacaktır. Yani hamuru ben makineden aldığımda 24 derecenin üzerinde olmaması lazım hamur sıcaklığı. Ama ben genelde 24'te değil de 18 derecelerde çıkarmayı tercih ediyorum. Çünkü uzun süre fermente edeceğim için çok ısınmasına engel olmam lazım. Onun için de yoğurmanızı çok uzun tutmayın. Hızlı şekilde yoğurup çıkarın. Şimdi bunun içerisinde kızıl buğday unuyla tam buğday unumuz var. Sarı buğday unu dediğimiz. Ön ekşimi bununla tutacağım. Tamam. Ekşi ne kadar katmanız gerektiği ile alakalı kafanızda soru işareti olmasın. Yani siz 10 kilo hamura 50 gram ekşi bile kullansanız yeterli gelecektir. Yeter ki fermente sıcaklık aşamalarını doğru yapın. Şimdi karalım. Ben de bu arada tuzunu tartayım. Özellikle hamurumuza %1.8 tuz katıyoruz. Tuzumuz da doğal tuz olması lazım. Yani kaya tuzu veya Himalaya veya onun benzeri tuzlar. Şu anda bizim normalde yapacağım oradaki hamur 4 kilodur. Şu anda 10 gramdan koyacağım. Gerisini yarım katacağım hamuru yaparken. Çünkü tuzu katmamdaki gayede dışarıda fermente ettiğim zaman içerisindeki yanlış mikroorganizmaların üremesine engel olması içindir. Tuz engelliyor onu ama tuz katmadığımda tabaklarımın çok hijyenik ortamda hazırlanıp kötü mikroorganizmanın karışmasına engel olacak şekilde temizlikte bulundurulması gerekiyor veya kaynar sulardan geçirilmesi gerekiyor. Eğer ona vaktiniz yoksa zaten temiz yıkıyorsunuzdur. Hamuru yaparken birazcık içerisine ekşiyi hazırlarken tuz katalım.
Yine bir şeyi hatırlatmamda ihtiyaç var. Eğer laktik asit oranının yüksek üretilmesini istiyorsanız tuz katmayın. Çünkü tuz laktik asitin hızlı üremesine engel olur. O arada asetik asit laktik asite göre daha fazla ürüyor. Ama diyeceksiniz ki siz laktik asit üretmeyecek misiniz? Ben şu anda bu ekmeğe maksimum %20'lik laktik asit üretileceğim, %80'de asetik asit üretileceğim. Ondan dolayı tuz katıyorum. Ama siz derseniz ki ya benim bağırsaklar için daha uygun bir mikroorganizma üretsin derseniz %30-35'e kadar laktik asit ürettirebilirsiniz ama o aşamada tuz katmayın. Tamam, tuzumuzu bu sırada ekliyorum. Bu malzemeler işimiz bitti. İnsanlar her zaman dışarıda der, bu ekmekler özelliklere sahiptir. Bunlar da bizim için çok faydalıdır. Aslında kendi vücudunuzu sizden iyi tanıyan yoktur. Onun için ekşi üretimlerinde farklı fermentasyon işlemlerinden geçirin. Hangi süreçte geçirdiğiniz ekşi sizin için iyi olacaktır. Ondan sonra da o tarz ekşi ürettirin kendinize. Yani o sayede mikroorganizma ürettirin. Yani mesela farkı söylüyorum. Biz diyoruz ki ekşi ürettiğimizde 22 ile 26 derece arasında asitik asit çok fazla ürer. Ama 28 ile 32 derece arasında, ortam sıcaklığı arasında laktik asit ürer. Onun için de siz eğer 28 derece ve üzerinde üretiyorsanız asetik asit yok denecek kadar az üreyecektir. Bu ekmek de sizin için çok faydalı olmayacak. Çünkü tek bir mikroorganizma sayısından çoğalacaktır. Yani hem o fermentatif dediğimiz sayıdan çoğalacaktır. O da belirli bir vücut yapısı için çok uygun bir ekmek değil. Veyahut da sürekli 26 derece arasında fermente ediyorsanız o da çok faydalı olmayacaktır. Onun için iki mikroorganizmaya sayısını çok orantılı tutmanız gerekiyor. Ama çoğunlukta biz en azından gastronomi dilinde yüzdeye vurduğumuzda %75'in üzerindekine %25'lik laktik asit, %75'te asetik asit uygundur. Ama bazı hassas insanlara bu uygun gelmeyebilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Hiçbir ekmek insanda şişkinlik yapmaz, kabızlık da yapmaz. Tam tersine vücudun suyu, midenin suyunu alır ekşili ekmek. Ama yine demin söylediğimiz gibi eğer doğru fermentasyon görmemiş, doğru mikroorganizmaların üretilmediği bir ekmekte o dediğiniz sorunları sıkça yaşayacaksınız. Eğer kendi ekmeğinizi kendiniz üretecek boyuta giriyorsanız %75 asetik asit, %25 de laktik asiti ürettiğinizde herhangi bir sıkıntı olduğunda muhtemeldir ki doğru fermentasyondan geçmediği içindir olmuştur. Çünkü hamurun içerisindeki üretmiş olduğunuz asitler gluten dediğimiz aslında gluten değil. Hamurun içerisindeki glutenin grubunun içerisindeki gliadini oldukça parçalıyor. Yani gluten dediğiniz grup yani o gliadin yok denecek kadar kayboluyor. Yani neredeyse kalmıyor. Aslında glutensiz ekmek yiyeceksiniz. Tabii bu dediğim çölyak hastalarına mahsup değil. Glutene hassasiyeti olanlar içindir bu söylediklerim. Yani bu süreci uyguladığınızda ekmekte yok denecek kadar gliadin kalıyor. Yani Türkiye'de söylendiği gibi gluten diyelim. Aslında gluten değil. Gluten grubunun içerisinde prolamin grubu var. Prolamin grubunun içerisinde gliadin var. O gliadini biz parçalıyoruz. Odur bizim vücudumuz için zararlı olan. Ama glutenin grubu dediğimiz grup var. Bir de gluten grubunun içerisinde. Onun içerisinde yüksek derecede kaslarımız için kolajen yapısı vardır. O bizim olmazsa olmazımızdır. Onu da ancak tahıldan alabiliyoruz. O bizim için çok faydalıdır. Lütfen ekmek vesaire ürünleri tüketirken neyin kabahatli, neyin faydalı olduğunu araştırıp ona göre karar vermenizde fayda var. Tavsiyem budur sizlere.
Şimdi alabiliriz. Tamam, ekşimiz tamam. Şimdi bunu iyice sıkıştıralım ki içerisindeki döngü doğru işlem görsün. Çünkü çok boş bıraktığımızda içerisinde mikroorganizmalar onun şekerini yediği için, melazını tükettiği için haliyle hareketli hale gireceklerdir. Bu arada oksijeni dışarıdan alıp içeriden dışarıya karbondioksiti verecek. Verdiği zaman hamuru doğru şekilde yukarıya doğru şişirsin. Bazı mikroorganizmalar bunu yana doğru şişiriyor. Öyle çalışıyor. Bazısı da yukarı doğru şişiriyor. Ama bunu yana doğru olanı çok ürediği zaman, yani asetik asit çok ürediği zaman o yana doğru şişer, yukarı doğru şişirmez. O hamurun yapısından anlarsınız ki o hamurun içerisinde asetik asit fazla üremiştir. Onu ikinci hamur aşamasında fermentasyonu sıcağa değil de soğuğa doğru, yani 26 derecenin altında tutmak şartıyla fermente ederseniz o açığınızı da kapatırsınız. Şimdi hamurumuzu aldık, koyduk. Zaten bu hamurumuz, ekşimiz çöp oldu. Şimdi buna streçi çekeceğim. Üzerini kapatacağım. Karanlık ortamda tutmanız her zaman için iyidir. Bunun üzerini kapattım. Şimdi 4 saat, buranın derecesi aşağı yukarı 26 derecelerdedir tahmin ettiğim kadarıyla. Bir 4 saat burada fermente edeceğim. Eğer baktım ki istediğim kıvama gelmiyor, yukarıdaki bölüme çıkaracağım. Oraya 28-30 derece aralarındadır. Muhtemelen orada da 1 saat fermente edeceğim. Sonra dolaba atacağım. Dolabımızın derecesi 4 derecedir. Aslında içerisinde hissedilir derecede 3 derecelerdir. Yarın öğlene kadar bu şekilde dolapta fermente olacak. Yarın artık ana hamurumuzu yaparız.